Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir yelek çalışacağız. Yeleğimin ismi Lalem Yelek. Yeleğimi kanalımı ilk açtığım günlerde aslında ben tarif etmiştim 2 bölüm halinde ama takipçilerim 2 bölüm olunca biraz bulmakta, ikinci bölümü bulmakta zorlandı. Bir de ben yeni başladığım için anlatımda birazcık acemiydim. O yüzden tek parça halinde daha güzel bir şekilde anlatım yapmak için yeleğimi yeniden yaptım. Yeleğimin büyüklüğü 2 yaş arkadaşlar. Nako Elite Baby marka ip kullandım. Bir de size hatırlatmak istediğim konu, ipimi incelterek ördüm arkadaşlar. 3 numara ve incelterek örünce benim yeleğim 2 yaş oldu. Eğer ipiniz olduğu gibi ve 3,5 numara ile yaparsanız daha büyük çıkacaktır. Yaka kısmından başladık yeleğimize. Yaka kısmındaki sıralarımızı ördükten sonra robada Lalem modeli kullandık. 3 tane model için evinizde olan tüm örgülerinizden kalan ipleri kullanabilirsiniz. Birbirine uyumlu olanlardan, ben de öyle yaptım çünkü. Roba kısmını tamamladıktan sonra ayrımlarını yapıp beden kısmının birazını düz ördükten sonra bitişe yakın 2 tane Lalem modeli de bu kısımda uyguladım. Tamamladıktan sonra yeleğimi yengeç bacağı işiyle tüm bedeni tığladım arkadaşlar. 6 tane düğme kullandık. Söylediğim gibi yeleğim 2 yaşa uygun. Şimdi başlıyoruz hep birlikte. Şimdiden hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoma yorum ve beğeni istiyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyerek hepinize sevgilerimi yolluyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Lalem yelek yapacağız. Yeleğimizdeki lale motifi için pembe ve yeşil renk kullanacağız. Pembe ipim Nako Elite Baby marka, yeşil ipim Kartopu Baby One marka. İkisi şimdilik bekleyecek. Ana rengimiz ise ekru renk marka Nako Elite Baby. Renk no benimle aynı renkte yapmak isteyenler için 300, 100 gram, 250 metre bir ip. Yine anti peeling bir ip. Zemini bu ekru renkle çalışacağız arkadaşlar. Şişimizde 3 numara 3 numara şişle yapacağız. 82 ilmekle başlayacağız. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara ile çalışabilir. Misinalı şiş sevmeyenler düz şişle de yapabilir arkadaşlar. Şişimize 82 ilmek atıp hazırladım. 82 ilmeğimizle haroşa sıralarımızı örmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi ördükten sonra tüm ilmeklerimi ters ilmekle haroşa örmeye başlıyorum. İlik yeri mesafesine kadar öreceğim. İlik yeri açmayla tarifimize devam edeceğiz. Yaka bandında 1, 2, 3. sıra haroşadayım. Örgümde sol yöndeyim. Sol yöndeki şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğim var. 7 ilmekten oluşan bandımız için ilk ilik yerini açacağız. 5 ilmeğim kalana kadar diğer 2 ilmeği de haroşa ördüm. 5 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri de haroşa örüyorum. İlik yerini 2 sırada açıyorum ben arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2,
3 ilmek daha örüyorum. Sağ yöndeki şişimde ters yüzde şişimde 4 ilmek var. İkisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Kestiğim ilmek için bir ilmek doluyorum ilik yeri için. Devam edip ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlik yerimizi açmış olduk. Diğer ilik yerlerini de 13 çizgi haroşa ile açacağız arkadaşlar. Yaka kısmındaki haroşa çizgileri tamamlayıp devam edeceğim. Yaka kısmında 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa ördüm arkadaşlar. Yeterli bu kadar sıra. Şimdi sağ yönden 7 ilmek haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte örüp tamamlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane haroşa ördüm. 7 ilmek. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. Sol yönde 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bu kısımda tarife devam ediyorum. Düz örerek ilerliyorum. Sol yöndeyim. Şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğim kaldı. 7 ilmeği haroşa örüyorum. Bant sayıları için. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Ters yüzden 7 ilmek haroşa. Ben ters ilmekle ördüğüm için tamamı ters olacak arkadaşlar. 7 ilmeğinizi bant için ördükten sonra bu kısımdaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp düz yüzde tarife devam ediyorum. Tamamladım ters yüzden sırayı, düz yüzdeyiz. Yine 7 ilmek bandımızı öreceğiz. Daha sonra robamız için ilk artmayı ekleyeceğiz. Robamızda 3 kez artma yapacağız arkadaşlar. Bant ilmeklerini tamamladıktan sonra başlıyoruz. 7 ilmeğimizi ördük. Şimdi düz kısma geldik. Düz kısımdan 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ajur doluyorum. Ajur ilmeğinden sonra 1 2 ilmek daha düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra yine ajurumu doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Yeniden bir ajur daha doluyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Ajurumu doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Ajur dolayıp yine 2 ilmek düz örüyorum. Sol yöne doğru ilerliyorum. Bu kısımlarda tarife devam ediyorum. Sol yöndeyiz. 2 ilmek örüp birer ilmek ajur dolayarak ilerledik. Son olarak 2 ilmek düz ördüm. Bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Yeniden bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ajurumu doluyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Sol yöndeki şişimde 1 2 3 4 5 6 7 tane bant ilmeğim kaldı. İlmeklerimi haroşa örüyorum.
Kenar ilmeğimi şişime aldım. Ters yüze döndüm. Bant ilmeklerini haroşa örüyoruz. Artma yaptığımız ilmeklerimize geldik. Ajur doladığımız ilmeklerimizi, düz ördüğümüz ilmekleri ters örüyoruz. Ajur doladığımız ilmeği delik olacak şekilde açık örüyoruz. Ters yüzde sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde devam ediyorum. Tamamladım ters yüzden sıramı. Şimdi 7'şer ilmek bantlarımızı haroşa örüp ikisinin ortasındaki kalan ilmeklerimizi düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra örgü öreceğiz arkadaşlar. Yedi ilmeği ördüm. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Ters yüzden de sıramı örüp düz yüzde modelimizin lalem modelinin tarifiyle devam edeceğim. Düz sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Yeşil ipimi bant ilmeğini ördükten sonra ters yüze bağladım. İki renkle birlikte öreceğiz şimdi. Modelimizin ilk sıra yaprak sıralarını yapmaya başlayacağız. Denediğim modeller içinde en çok hoşuma giden birinci sıradaki olduğu için bu renklerle çalışacağım. Siz de evinizde olan renklerle deneyip istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 7 ilmek bant ilmeklerini ördükten sonra başlıyorum. 1 2 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra ekru ipimi bırakıyorum. Yeşil rengimi alıyorum. 3. ilmeğe yeşil rengimle bol bir ilmek örüyorum. Şişimde tutuyorum. Daha sonra bir tane ilmek doluyorum. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Bir ilmeğe 3 ilmek ördüm. Bırakıyorum yeşil renkli ipimizi. Ana rengimizle 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine yeşil olan ipimi alıyorum. 4. ilmeğe bir ilmek örüyorum. Yine bol şekilde tutuyorum. Bir tane ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Yeşil rengi bırakıp ekru rengi alıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bırakıp tekrar yeşil ipimizle bir ilmek örüyoruz. İlmeği şişimizde tutup tekrar bir tane doluyoruz. Bir kez daha örüyoruz. Bıraktık. 1 2 3 ilmek düz ördük. Bu sıralarımızı şişimize göre bir örgü örmüyoruz arkadaşlar. Benim örgüm düzgün olma sebebi şişime göre örmektir. Ama lalem yapacağım sıralarda biraz daha bol bir örgü örüyorum. 4. ilmeğe yine bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Bırakıyorum.
1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Sıra boyunca devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımlarda tekrar tarif ediyorum. Sıramıza devam ediyoruz. Son olarak 3 ilmek ördüm. Yeşil renkle bir ilmeği örüyorum. Şişimde tutup bir tane ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Ekru rengimizi alıp 1, 2, 3 düz ilmek ördük. Bıraktık. Diğer rengimizi aldık. 1, 2, 3 ilmek. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmek bandımız ve 2 tane düz ilmek örülecek ilmeğimiz kaldı. 1, 2 ilmeği düz ördüm. Bant ilmeklerini haroşa örüyorum. Ters yüze dönüyoruz. Modelimizde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimizi aldık. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Tamamladık 7 ilmeği. Devamında 1, 2 ilmek ters örüyorum. Ekru rengi bırakıyorum. Yeşil renkli ipimi alıyorum. İlk yeşil ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği yeşil rengimle ters örüyorum. Diğer ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi bırakıyorum. Ekru rengi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Yine bırakıyorum ipi. Yeşil rengimi alıyorum. İlk sıradaki ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Yine ekru rengi aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bıraktım. Yeşil renkli ipimi alıyorum. İlk sıradaki ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği yine örmeden şişime aldım. İplerimi özellikle serbest bırakıyorum. Gergin olmasın arkadaşlar. Örgünüze böyle toplama yapmasın. Yine ekru rengi alıp 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bıraktım. Yeşil rengi aldım. İlk sıradaki ilmeği örmeden alıp ikinci sıradaki ilmeği ters örüp üçüncü sıradaki ilmeği yine örmeden şişime aldım. Ana rengi alıp yine 3 ilmek ters ördük. Bıraktık. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters örüp üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam ediyorum. Tamamladık ters yüzden sıramızı. İpimi diğer ipime bağlayıp kestim. Şimdi ekru rengimizle 2 sıra örgümüz var. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bant ilmeklerini de haroşa örüyorum. Ekru renkli ipimi çekerek örüyorum arkadaşlar. Birazcık incelsin istiyorum. 7 ilmeği ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Devamındaki
ekru renk ve yeşil renkli 2 ilmeği şişimi soldan sağa takarak ikisini birlikte örüyorum. İkinci yeşil ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Diğer ilmeğin yönünü düzeltip yeşil ilmek ve beyaz ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine bir tane ekru renk ve yeşil rengi birlikte 2 ilmeği birlikte örüyorum. Diğer yeşil ilmeği örmeden şişime alıyorum. Üçüncü yeşil ilmeği düzeltip bir tane ekru renk ilmekle birlikte örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bir ekru, bir yeşil renk şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp üçüncü yeşil ilmeğin yönünü düzeltip yine bir ekru renk ilmekle birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek, devamında bir ekru, bir yeşil ilmek ördük. Orta kısımdaki ikinci yeşil ilmeği örmeden şişimizi alıp diğerinin yönünü düzeltip yine bir ekru renkle birlikte ördük. Düz yüzden sıramız bu şekilde. Sol yöne doğru bu kısımlarda tarife devam ediyorum. Tamamladık sırayı. Şişimizde 3 tane ekru ilmek, bir tane yeşil ilmek var sıra boyunca. Ters yüze döndük. Bant ilmeklerini ördüm. Bant ilmeklerinden sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Yeşil olan ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Devam edip 1 2 3 ilmek ekru örüyorum. Yeşil ilmeğe gelince örmeden sağ yöndeki şişe alıyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yeşil ilmeğimi yine örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. 1 2 3 ilmek ters ördük. Yeşil ilmeğe gelince örmeden sağ yöndeki şişimizi aldık. 1 2 3 ilmek ters, yeşil ilmeği örmeden şişimizi alıp devam ediyoruz. Yine şişimizde 3 ekru renk, bir yeşil renk var. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde devam ediyorum. Tamamladık ters yüzden sıramızı. Şimdi modelimizin renkli kısmını yapacağız. Pembe renkli ipimi alıyorum. Ters yüzden bir tığla haroşa ilmeklerin hizasına bir ilmek alıp ipimi bağlıyorum. Yerleştiriyorum. Değişik bir işlem yapacağız arkadaşlar. Ekru rengimiz bant kısmında kalacak. Biz tüm ilmeklerimizi yeşil ilmeğimize kadar örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Yeşil ilmeğime kadar hepsini şişime aldım. 2 4 6 8 9 tane ilmek var şişimde. Pembe renkli ipimi parmağıma doladım. Yeşil ilmeğime şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Yine biraz geniş örüyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Tekrar örüyorum. Bir ilmeğe yine 3 ilmek ördük. Devam edip yine ekru ilmekleri örmeden sağ yöndeki şişe alıyoruz. 1
2, 3 ilmek. Üçünü de örmedim ve yeşil ilmeğe gelince bir kez örüyorum, tutuyorum biraz ipimi. Bir tane ilmek dolayıp tekrar örüyorum. Devamındaki 3 ekru ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Yeşil ilmeğime gelince bir kez ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp bir ikinci ilmeğim ve üçüncü tekrar ördüm aynı ilmeği. 1, 2, 3 ilmeği örmeden alıp yeşil ilmeğime 1, 2, 3 ilmek ördüm. Devam ediyorum. Sıra boyunca tamamlıyorum. Sıra sonundayım. Son kalan ilmeklerime de aynı işlemi yapıyorum. 3 ekru ilmeği örmeden şişime alıp son lalem yapraklarına 1, 2, 3 kez örüp tamamlıyorum. Sol yöndeki şişimdeki ilmekleri bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. 3 ilmeği, pembe ilmeği ipimi düz yüze atıyorum. Üçünü birden şişime alıyorum. Dikkatlice. Üçünü de şişime alıp taktım ve ters yüzden üçünü birlikte düz örüyorum. Yine pembe ipimi örgünün ters yüzüne alıp 3 ekru ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. İpimi örgünün düz yüzüne atıp 3 pembe ilmeği toplayıp düz ördüm. Pembe ipimi örgünün ters yüzüne atıp 1, 2, 3 ilmeği örmeden alıyorum. İpimi örgünün düz yüzüne atıp 3 pembe ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Ekru ilmekleri örmeden şişime alıyorum. İpimi atıyorum örgünün düz yüzüne. 3 pembe ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Tamamladım sıramı arkadaşlar. Pembe ipimi bırakıyorum. Kesip ikisini birlikte bağlayacağım. Yine sol yöndeki ilmekleri sağ yöndeki şişimize örmeden alıyoruz. İpimizi yerleştiriyoruz genişleyen kısmını. İlk önce bant ilmeklerini örüyoruz. Tamamladık bant ilmeklerini. Daha sonra tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizi tamamladık. Düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sıra örgü örüp daha sonra devam ediyorum. Lalelerimiz kendini belli etti. 2 sıra örgüyü ördük. Artma işlemi yapmadan önce tekrar düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra daha örgü yapıyorum.
Sırayı tamamlayınca artma tarifi ile devam ediyoruz. Tamamladık sıralarımızı. Robamızın görüntüsü de bu halde. Şimdi ikinci artmamızı ekleyeceğiz. İlmeklerimi sayıp hesapladım. İlk sıramızda 2 ilmek ör 1 artma şeklinde yaptık. Bir ilmek fazlamız var. Fazla olan ilmeğimizi sağ yönde hemen öreceğiz. Diğer yönde yine bir ilmek dolayıp 2 tane düz ilmeğimiz kalacak. Yedi ilmeği ördüm. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 2 ilmek örüp tekrar bir tane ilmek doluyorum. Doladım ilmeğimi. 2 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 1 2 ilmek ördüm. Artmalarımız 2 ilmek bir dola şeklinde olacak ama 3 ilmek ördüğümüzde artmamız az olacağı için banttan sonra bir ilmek örüp ilmeğimi doladım. Daha sonra tüm sıra boyunca devam ediyorum. Ters yüzden de sıramı öreceğim. Daha sonra bu kısımdaki gibi 2 sırada örgü örüp tarife devam edeceğim arkadaşlar. Tamamladık sıralarımızı. Şimdi tekrar lalem modeli yapacağız. Yeşil ipimizi bant kısmına ters yüzden bağladım. Düz yüze dönüyoruz. Sol yöndeki şişimizde 1 2 3 4 5 6 7 ilmek bant ilmeğimiz var. 7 ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin denk gelmesi için hesapladım. Bir ilmek düzden sonraki ikinci ilmeğe yaprak öreceğiz. Yeşil ipimi aldım. Şişime bir tane ilmek ördüm. Biraz geniş tuttum. İkinci ilmeği şişime dolayıp aynı ilmeği tekrar ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek ördük. Bırakıyoruz yeşil ipi. Ekru rengi alıyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek düzden sonra tekrar yeşil ipimizi alıp dördüncü ilmeğe bir tane yeşil ilmek, bir tane doluyoruz. Tekrar örüyoruz. Bırakıyoruz. Ekru rengi alıp 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar yeşil alıyoruz. Bir kez örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir kez daha örüyoruz. Yeşil rengi alıyorum. Bir yeşil rengi bıraktım. Beyaz rengi alıyorum. 1 2 3 ilmek tekrar ekru ördüm. Yeşil rengi alıp dördüncü ilmeğe bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Tekrar bir kez daha ördüm. Bırakıyorum. Ekru rengi alıp 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Yeşili alıp dördüncü ilmeğe bir ilmek, bir tane dolayıp tekrar örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımlarda tarif edeceğim. Sıra sonundayız. Ekru renkle son olarak 3 ilmek ördüm. Dördüncü ilmeğime yeşil renkle bir kez örüyorum. Tekrar dolayıp bir kez daha örüyorum. 1
2, 3 ilmek ekru örüyorum. 4. ilmeğe yine bir kez ördüm, doladım, tekrar ördüm. Ekru ilmeğimi, bir tane kalan ilmeği ördüm. Başladığımız gibi bir tane düz ilmeğimiz vardı. 7 tane bant vardı bu kısımda. Aynı şekilde tamamladık sıra sonunu. Bir ilmekten sonra bant ilmeklerimi örüyorum. Ters yüze dönüyorum. Yine bant ilmeklerini haraşa örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. 7 ilmekten sonra model ilmeklerindeyiz. Bir tane ters ilmek örüyorum. Daha sonra yeşil ilmeğin ilk ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişime aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü yeşil ilmeği de örmeden şişime aldım. İpimi bırakıp 1, 2, 3 tane ekru renkli ilmek ördüm. Yeşil ilmeğin ilkini örmeden sağ yöndeki şişime alıp ikinci ilmeği ters ördüm. Diğer ilmeği örmeden aldım. Yine bırakıp yeşil ipi bırakıp ekru renkle 3 tane ters ilmek ördüm. İlk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Tarif etmiştim birinci modelde. Tamamlıyoruz sıramızı. Düz yüzde tarife devam ediyorum. Tamamladık ters yüzden sıramızı. Yeşil ipimizi kesiyorum. Diğer ipimle bağlayacağım. Daha sonra yerleştireceğim bu ipleri. Şimdi ekru rengimizle devam ediyoruz. Bant ilmeklerini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 ilmekten sonraki düz ilmeği ve bir tane yeşil renkli ilmeğimi, ikisini birlikte şişimi sağdan sola doğru takıp birlikte örüyorum. İkinci yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yeşil ilmeğimin yönünü düzeltip devamındaki ekru renkle birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine bir yeşil, bir ekru ilmek, ikisini birlikte örüp yeşil ilmeği örmeden şişime alıp diğer ilmeğin yönünü düzeltip bir tane ekru renkle birlikte örüyorum. Bir düz ilmek, yine bir yeşil, bir ekru ilmek, ikinci ilmeği örmeden şişimize alıp üçüncü ilmeğin yönünü düzeltip sol yöndeki şişimizden bir ekru renkle birlikte örüyoruz. Sıramıza devam ediyoruz. Ters yüzden de yine ekru renkleri örüp yeşil ilmeklerimizi örmeden alacağız. 2 sırayı tamamlayıp çiçeklerin tarifiyle devam ediyorum. Tamamladım ikinci yaprakları. Şimdi tekrar pembe çiçeklerimizden yapacağız. İpimi yine ters yüzden ilk çiçek yapacağım lale modelinin hizasına bağladım. Ekru ipimiz şişin başlangıcında bekleyecek. Biz ilmeklerimizi yine örmeden sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Yedi ilmek bant ilmeği, bir tane de
düz ilmek aldık ve yeşil renkli ilmeğimize gelince pembe ipimizi parmağımıza doladık. İlmeğimizi bir kez ördük. Bir tane doladık. Tekrar ördük. 1 2 3 tane ekru ilmeği aldık. Yeşil ilmeğe gelince yine bir kez ördük, doladık. Tekrar ördük. 1 2 3 tane düz ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi aldım. Yeşil ilmeğime gelince bir tane ördüm, bir kez doladım. Tekrar düzgün olmadı. Tekrar ördüm. Sıramıza devam ediyoruz. Ters yüzden de ilk lale modelinde tarif ettiğim gibi örüyoruz. Daha sonra 4 sıra düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü öreceğim. 3. artma tarifiyle devam edeceğim arkadaşlar. Düz örgü bölümünü tamamladım. Şimdi yine artma ekleyeceğiz. 7 ilmek bandımızı tamamladım. Bant ilmeklerinden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artma doluyorum. 1 2 ilmek düz örüp bir artma daha doluyorum. Yine 2 ilmek düz ördüm, 1 ilmek doladım. Tekrar 1 ilmek dolayıp 2 ilmek örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda sol yönde bu kısımda tarife devam edeceğim. Sıra sonundayım. Son olarak 2 tane düz ilmek ördüm. 1 tane ilmek artma doluyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Bir artma daha doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bir artma doluyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 7 ilmek bant ilmeğim, 3 tane de düz ilmeğim var. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. Bant ilmeklerini haraşa örüyorum. İlik yerlerini unutmuyoruz. 13 çizgi haroşa ile ikinci ilik yerimi açtım. Bu kısımda da bir ilmek dolayıp 3 ilmek örmemin sebebi sıralarımızı tamamladıktan sonra lale modelinin denk gelmesi için arkadaşlar. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra 2 sıra daha örgü yapıp model kurulumuyla tarife devam edeceğim. Tamamladım artmadan sonraki sıralarımı. Şimdi yeniden lale modeline başlıyoruz. Yine yeşil ve ekru rengimizi birlikte öreceğiz. İpimi aynı kısma ters yüze bağladım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek bant ilmeklerini ördükten sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra ipimi bırakıyorum. Yeşil renkli ipimi alıp 3. ilmeğe bir kez yeşil ipimle örüyorum. Bir artma dolayıp tekrar örüyorum. Bir ilmeğe 3 ilmek ördüm yine. Ekru rengi alıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeğime yine yeşil ipimle 3 ilmek örüyorum. Devam edip sıra sonunda bu kısımlarda tarife devam edeceğim. Sırama devam ettim. Sol yönde biraz ilmeğim kaldı. Son olarak 3 tane ekru ilmek ördüm. Yeşil ipimle 4. ilmeğime bir kez örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. 1 2 3 tane ilmek örüyorum düz.
Dördüncü ilmeği yine yeşil ipimle bir kez ördüm. Bir tane artma dolayıp tekrar ördüm. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 bant ilmeğim. 1, 2 tane de düz ilmeğim kaldı. Düz ilmeklerimi örüp bandımı da örüp sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizi tarif ettiğim gibi lale modelini örüp daha sonra 2 sıra örgü ördükten sonra tarife devam edeceğim. Sıraları tarif ettiğim için tekrar gerek yok arkadaşlar. Ayrıca bir de anlatım videosu çekeceğim modelime. Kanalıma yükleyeceğim. Sıraları tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Üçüncü lalem modelini de tamamladım arkadaşlar. Robamızdaki görüntümüz böyle. Bir de lalem modelinden sonra 2 sıra örgü örecektim ama az oldu. Diğer lalem modellerindeki gibi 4 sıra örgü yaptım. Bu seviyede ilmek sayımız arkadaşlar 239 ilmeğimiz var. 239 ilmek bize beden ve kol sayıları için biraz az olduğu için 20 ilmek artma ekleyeceğiz. 259 ilmekle 4 çizgi haroşa öreceğiz. Haroşa çizgimizin ilk sırasında bu sırada artmalarımızı gizli olarak ekleyeceğiz. Sizin için ölçü yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek ördükten sonra bir artma ekleyeceğiz. Daha sonraki ilmeklerimizin arasında 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11 iğne taktığım bu bölümlerde birer tane gizli artma ekleyerek ilerleyeceğiz. Nasıl yapacağımızı tarif edeceğim. Sol yönde son gizli artmayı ekledikten sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğimiz kalacak. Toplamda 20 ilmek ekleyeceğiz. Başlıyoruz. Şimdi bant sayılarımızı örüyoruz. 7 ilmekten sonra örgümüzü haraşa örgüye dönüyoruz. ...15 ilmeği iğneme kadar örüyorum. ...2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmek var. Şişimde iğneyi alıyorum. Gizli artma için bir önceki düz sıranın ilmeğin içinden bir tane şişimizi takıp ilmek alıyoruz, düzeltiyoruz ipini. Taktığımız bu ilmeği delik olmayacak şekilde haroşa örüyoruz. Birinci artmayı ekledik. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek daha ördüm. İğnemi alıyorum. Yine gizli artma eklemek için bir önceki düz sıranın ilmeğinden bir ilmek alıp sol yöndeki şişime atıp düzeltiyorum. Aldığım ilmeği haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, düzgün olmadı bu ilmeğimiz. 7, 8,
9, 10, 11. ilmek. 11. ilmeği örünce yine bir alt düz sıradan ilmeğimi alıp şişime taktım. Taktığım ilmeği haroşa ördüm. Devam edip artmalarımızı ekliyoruz. 4 çizgi haroşa olunca tarife devam ediyorum. Robamızda 4 çizgi haroşayı tamamladık. İlmeklerimi sayıp hesapladım. Bu sıramızda artık kol ilmeklerini kapatacağız. Arka ve önleri ilmek olarak bırakıp beden için örmeye devam edeceğiz. 259 ilmeğimiz vardı toplamda. Bu 259 ilmeğin 39 ilmeğini önler için ayırdım. 55 ilmek kolları, 71 ilmek de arkası arkadaşlar. Şemaya da çizdim bu şekilde. 39 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Ayracıma kadar öreceğim. Kol ilmeklerini kapatacağım. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini örüp ikinci kolun ilmeklerini de kapatıp ikinci önün ilmeklerini de düz örmeye başlayacağız. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bant ilmeklerimi tamamlıyorum. 7 ilmek bant ilmeğimiz var. Haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. 7 ilmekten sonra ayracıma kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Çok ilmek olmadığı için çekimi tam yapmak istiyorum. Tamamladım 39 ilmeği. Tığımı alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Kol ilmeklerini tığla kapatacağım. Son ördüğüm ilmeğin hizasından bir alt sıradan tığımı ilmeğin içinden takıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Aldığım ilmeğim tığımda. Aldığım bu ilmekle kol ilmeklerini kapatacağım. Devamında kol ilmeğinin birincisini örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığdaki ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kol ilmeklerinden bir ilmek düz örüp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Kapattığımız ilmeklerin görüntüsü böyle. Sarı ayracıma 3-4 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Bu kısımda tekrar tarif edeceğim. Son kalan ilmeklerimi de kapatıyorum. Tamamladım 55 ilmeği. İlmekleri kapatmak için aldığım bu ilmeğimi de şişime alıyorum. Arka kısmın ilmeklerine ilave ediyorum.
Arka kısımda bu ilmekle birlikte 71 ilmeğim vardı. Bir tane ilave edince 72 ilmek oldu arkadaşlar. Diğer ilmekleri düz örerek ikinci kola ilerliyoruz. Mavi ayracıma yine yaklaşınca devam edeceğim tarife. Son kalan ilmekleri örüyorum. Arka kısmın. Mavi ayracı alıyorum. İkinci kol ilmeklerini kapatacağız. Yine ilmek kapatmak için bir alt sıradan son ördüğümüz ilmeğin alt sırasından ilmeğin içinden tığımı taktım. Bir ilmek aldım. Birazcık yerleştiriyorum. Aldığım ilmek tığımda. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek kapatıyorum. Bir tane düz ilmek örüp tığımızdaki ilmeğin içinden kaydırıyoruz. Kol ilmeklerinin sonunda tarife devam ediyorum. Kol kısmında son kalan ilmekleri kapatıyoruz. Tamamladık. Ayracımıza geldik. Ayracı alıyoruz. İlmek kapatmak için aldığımız bu ilmeği de şişimize aldık. İkinci ön kısmın ilmeklerine ilave ediyorum. Bu kısımda 39 ilmeğim vardı. Bir tane ilave etmiş oldum. 40 ilmeğim oldu. Diğer ön için ters yüzde bir ilmek gizli artma ekleyeceğiz. Eşit olması için ön ilmeklerinin devam edip ön ilmeklerini düz örüyorum düz yüzden. Ters yüzden de ters örüp kol altında ekleyeceğim ilmekleri tarif edeceğim. Bant kısmında da 3. ilik yerimi açacağım arkadaşlar. Ters yüzde kol altındayız. Son kalan ilmekleri ters ördüm. Düz yüze dönüyorum. Tığımı alıyorum. Kol altına 2 ilmek ekleyeceğim. İlmek eklemek için son ördüğüm ilmeğin hemen bu kısmından arasından tığımı takıyorum. İpimi alıyorum. Bir ilmek aldım. Aldığım ilmeği şişime takıyorum. Tekrar son attığım ilmeğin arasından, 2 ilmeğin arasından ipimi alıp tekrar bir ilmek daha taktım. İlmeklerimi eklemiş oldum. Tığımı bırakıyorum. Son taktığım ilmeği sol yöndeki şişime atıp örüyorum, sıkılaştırıyorum. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini ters örerek devam ediyorum. Diğer kol altındaki ilmek atma işlemini de tarif edeceğim arkadaşlar. O kısma kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci kol altındayım. Son kalan ilmeklerimi örüyorum. Düz yüze dönüyorum. Tığımı alıyorum. Kol altına ilmek ekleyeceğiz. Son 2 ilmeğin arasından tığımı takıyorum. Bir ilmek alıp şişime atıyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğin arasından yine bir ilmek alıyorum.
şişime atıyorum. 2 ilmek de bu kol altında eklemiş olduk. Son attığım ilmeği sol yöndeki şişime alıp ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerinden 2 ilmek ters örüyorum. İkinci önde bir ilmeğimiz eksik arkadaşlar. Eksik olan ilmeğimizi de bir alt sıranın ipinden takıyoruz. Ters örüp gizli artma şeklinde eklemiş olduk. Sırayı ters örerek tamamlıyorum. Şişimdeki ilmek sayısını da söylemek istiyorum. 72 ilmek arkası, 40 ilmek ön, 40 ilmek ikinci ön, 4 ilmek de kol altlarında ekledik. 2 ilmek bir yönde, 2 ilmek bir yönde ve toplamda 156 ilmeğimiz var. 156 ilmekle beden kısmında düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü öreceğiz. Beden kısmında bir tane ya da 2 tane lale modeli yapacağım. Biraz farklı yapacağım. Lale modelinin ters olmaması için o mesafeye kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam edeceğiz. Sıra ve santim olarak ölçü vereceğim tamamladığımda arkadaşlar. Devam ediyoruz örgümüze. Yeleğimizde düz öreceğimiz bölümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi size mezurayla ölçü vereceğim. Bir de haroşa çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Kol altından örgümüzü normal halinde düzeltip ölçüyoruz. Çekiştirmiyoruz. Örgümüzün uzunluğu 15 santim arkadaşlar. 15 santim örgüyle haroşa çizgilerimizin sayısı da bu kısımdaki 4 sıra haroşa çizgiden sonrasını sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 çizgi haroşa örgümüz var. Lale modeli uygulayacağız. Tekrar lale modelini değiştirmek istedim. Pembe sıraları önce yapıp yeşil yaprakları iğneyle yapmak istedim ama aynısı gibi tutmadı arkadaşlar. Çok zahmetli oldu iğneyle yapmak. O yüzden roba kısmında ördüğümüz gibi tekrar lale modeli uygulayacağız. İleride modelimizden farklı bir süveter planlarsak yukarı doğru bakacaktır lale modelimiz. O şekilde başlayacağım. 7 ilmek haroşa ilmeklerini ördüm. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra yeşil renkli ipimi alıyorum. 1, 2, 3 kez örüyorum aynı ilmeği. Bırakıyorum. Yine ana rengimizle 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeğe modelimizi uyguluyoruz. Modelimizin ilk sırasını bir kez ördüm, şişime doladım, tekrar ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz, tekrar yeşil ipimizi alıyoruz. Bir kez örüp dolayıp tekrar örüyoruz. Sıralarını tarif ettiğim için tekrar tarif etmeyeceğim. Lale modelini tamamlıyorum. Daha sonra ikisinin ortasındaki düz sıraların tarifiyle devam edeceğim. Etek kısmında ilk lale modelini tamamladım. Modelden sonra da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örgü ördüm. Düz yüzde düz, ters yüzde ters.
8 sırayı sayarken düz yüzü de ters yüzü de saydım. Şimdi bir tane daha model yapacağız. Daha sonra da 4 sıra örgü örüp haroşa kısma geçeceğiz. Yine 7 ilmek bandımızı örüyoruz. 7 ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüp birinci modelin hizasına ilk lale modelinin yapraklarını yapıyoruz. Bir kez örüyoruz, doluyoruz, tekrar örüyoruz. Daha sonra diğer renkle 3 ilmek düz örüp devam ediyoruz. Tamamladık ikinci lale modelini de arkadaşlar. İkinci modelimden sonra 1, 2, 3, 4 sıra örgü ördüm. 4 sıra örgüden sonra haroşa çizgilere dönüyoruz. Tüm ilmeklerimizi haroşa örerek 4 çizgi örgü yapacağız. Daha sonra tığla ilmeklerimi kapatacağım. İlmeklerimi kapattıktan sonra ipimi kesmeyeceğim. Yeleğimize tüm beden boyunca yengeç bacağı tığ işini uygulayacağız. Sıralarımı tamamlayıp ilmeklerimi kapatıp tığ işi yengeç bacağı tarifiyle devam edeceğim. Tamamladım sıralarımı arkadaşlar. İlmeklerimi kapattım. İpimi kesmedim. Şimdi bir tığ işi yapacağız. Yapacağımız tığ işinin ismi yengeç bacağı. Birer ilmek atlayıp diğerine yapacağız. Normalde her ilmeğe yapılır ama fazla sık olsun istemiyorum. Eğer yapmak istemiyorsanız bu şekilde ipinizi sıkılayıp kesip gizleyebilirsiniz. İpimi sıkıladıktan sonra bir zincir daha çekiyorum. Daha sonra örgünün soldan sağa doğru ters olacak şekilde yapılacak. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe tığımı düz yüzden ters yüze doğru takıp ipimi alıyorum. Bir ilmek aldım. Tığımda 2 ilmek oldu ve ördüm. Yeniden bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe tığımı düz yüzden ters yüze doğru takıp ipimle örüp düz yüze alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği tekrar örüyorum. Bir ilmek atlıyorum. Diğerine tığımı düz yüzden ters yüze doğru takıp ters yüzden ipimi alıyorum. Örüyorum. Ters yüzü de böyle, düz yüzü de gayet düzgün. Yine bir ilmek atladık. Bir ilmek atlıyorum. Tığımı takıp ipimi alıp örüyorum. Sıra boyunca devam ediyorum. Bu kısımda lastik kısmında nasıl yapıldığını tekrar tarif edeceğim. Bant kısmına yaklaştım. Son kalan ilmeklerime de aynı işlemi yapacağım. Bir ilmek atlayıp diğer ilmeğime tığımı takıp ilmeğimi alıp örüyorum. Tamamladım beden kısmını. Bant kısmına başlayacağız. Şimdi bant kısmında her bir son ilmeğe birer tane yapacağız arkadaşlar. Son ilmeğin bu kısmından tığımı takıp ipimi alıp ördüm. İkinci son ilmeğimden alıp örüyorum. Bu arada ipinizi çekip iyice inceltmeyi unutmayın arkadaşlar. Tığ işi yaparken daha zarif durması için ben iyice çekiştirdim.
Devam edip tüm bedene uyguluyorum. Kol kısımlarına da yaptıktan sonra düğmelerimi dikip yeleğimin ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Tamamladık yeleğimizi arkadaşlar. İkinci ipten kalan ipimiz bu kadar. Şimdi size ölçülerini vereceğim. Yeleğimiz 2 yaş oldu arkadaşlar. 82 ilmek başlayınca zaten 2 yaş olacağı kesinde. Yeleğimizin beden genişliği 26 santim arkadaşlar. Kol altından uzunluğu biraz daha görmeniz için düzelteyim. Kol altından uzunluğu 23 santim. Tüm beden uzunluğu ise düzeltmek istiyorum. Tüm beden uzunluğu 37 santim. Söylediğim gibi 2 yaş oldu yeleğimiz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.